Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir yeşil ipim var. Onunla başlayacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle çok sıkı yapmayalım. Hatta 2 şişle bile başlayabilirsiniz. Alt fazla çekme yapmasın diye. Ben şöyle tek şişle başlıyorum ama biraz geniş alıyorum. Bu model için ilmek sayısı yok arkadaşlar. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Yani tek olabilir, çift olabilir. İstediğiniz sayıda yapacağınız örgüye göre ayarlayıp bu modeli başlayabilirsiniz. Şu şekilde ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Sayalım hemen bu kaç ilmek olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek olmuş şu anda şişimde. Benim için yeterli. Hemen başlıyorum modeli kurmaya. Zemin hazırlamak için modelin ilk sırasını düz olarak örelim. Bir sıra düz olarak örüyorum. Ön yüzüne geçtiğimizde model kurmaya başlayacağız. Sıra sonuna kadar düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin arkasından hemen bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde bir ilmek çıkarttım. Şişimdeki ilmeği düz olarak ördüm. Çıkarttığım ilmeği örmeden alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Sıradaki ilmeğin arkasından, arka boşluğundan yani bir ilmek çıkartıyorum. Şişimde örmeden kalıyor yani çıkarttığım ilmek. Diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek çıkarttım arka boşluğundan. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım. Örmeden sağ şişimi alıyorum çıkarttığım ilmeği. Daha sonra sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı işlemi devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Örmeden sağ şişime aldım. Şişimdeki diğer ilmeği düz olarak ördüm. Yeşil renk iple de her model güzel duruyor arkadaşlar. Siz de aynı fikirdeyseniz yorumlara bir kalp bırakabilirsiniz. Yeşil renk sevenler. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet.
Bu şekilde. Çok sıkı yapmayalım. Hafif şöyle geniş alalım ilmeklerimizi. Model ilerledikçe daha düzgün durmasını sağlar. Son ilmeğimi de yapıyorum yine. Arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. İkinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz hep ikili ikili. Bu ikili ilmeklerin birinci ilmeğin yani öndeki ilmeği düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa alıyorum. Diğerini örmeden alıyorum ama ipi kendimden tarafa alarak. Sıradakini düz ördüm. Şu ikili ilmeğin birincisini düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Diğerini örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeği örmeden aldım. Aynı şekilde devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Birinci ilmeği düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeği örmeden aldım. Birinci ilmeği düz olarak ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. Yani birinci ilmek dediğim ilmeklerimiz zaten şöyle ikili ikili olduğu için baştaki ilmeğim düz olarak örüyorum. Arkadakini ipi kendimden tarafa alarak örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet, son iki ilmeğim kaldı. Onu da yine birinci ilmeği düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir sonrakini örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimiz bakın hep ikili ikili. Bu ikili ilmeğin ikisini bir alarak düz ördüm. Yani kesmiş oluyoruz burada. Birinci sırada artırma yapmıştık. Üçüncü sırada onları yine keserek ilmek sayımızı aynı sayıya düşürüyoruz. Düz ördüm. İkili ilmeği şöyle düz ördüm. Bakın öndeki şu örmeden aldığımız ilmek, diğeri ördüğümüz ilmek. İkisini bir düz örüyoruz. İlmeklerimiz zaten ikili ikili gruplar halinde. Bu modeli ince iple, kalın şişle de yapabilirsiniz. Daha güzel şöyle dantel gibi bir görüntüsü olur. Benim kullandığım ip merserize türü bir ip. Buna da güzel olduğu model yakıştı yani. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Son sıramızı örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle ilerledikçe tabii ki daha güzel bir görüntüsü olacak. İsterseniz bir kez daha yapalım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeğimi ördüm. Bakın 2 ilmeğim oldu. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Örmeden sağ şişimi alıyorum bu çıkarttığım ilmeği. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde düz olarak ördüm. Tellendirmeden örersek inşallah. Şöyle. İlmeklerin hepsini çift çift oluyor. Bakın bir ilmekten 2 ilmek oluyor. Aradan çıkarttığımız ilmekle ilmeklerimiz hepsi çift çift olacak bu sıra sonuna kadar. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapalım. Arka boşluktan bir ilmek çıkarttım. Şişimdeki ilmeğimi ördüm. Çıkarttığım ilmekle ördüğüm ilmek, bakın 2 tane ilmeğim oldu bir ilmekten. Birinci sırada böyle artırma yapıyoruz ilmek çıkartarak. Üçüncü sırada tekrar bu ilmekleri keserek devam ediyoruz. Yani ilmek sayısı eski sayısına dönecek. Arka boşluktan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeği düz olarak ördüm. Son kez yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz ikili ikili gruplar halinde. Şöyle göstereyim. Bu ikililerin önce birincisini düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Bakın öndeki ilmeği düz örüyoruz. Arkadaki ilmeği örmeden alıyoruz. Ama ipimiz kendimizden tarafta olacak örmeden aldığımızda. Ona dikkat edelim. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ayarlayalım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizi. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeği ipi kendimden tarafa alarak örmeden aldım. Hep aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz hep çift çift, bakın 2 ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerimizi kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 2 düz örerek keseceğiz, yani eksiltme yapıyoruz. Bakın her 2 ilmeği bir alarak düz örüyorum. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yapalım sıra sonuna kadar.
Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Bu modelde dikkat ettiyseniz hep düz örgü. Hiç ters ilmek örmedik. Hep düz örerek bir model çıkıyor ortaya. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz ne kadar sade ve güzel, şık bir model. Sadeliği sevenler için gayet uygun, güzel bir model. Her türlü ipe de uygulayabilirsiniz. Bu ipe de çok yakıştı. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yapmıştım ben. İpim daha tatlı bir yeşil ama kamerada tam net gözükmüyor rengi. Evet. Şunu kenara bırakıyorum hemen. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın arka yüzü de gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Bu model lastik istemiyor arkadaşlar. Bakın kıvrılma hiçbir şey olmaz. Lastiksiz yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz bir model. Ama isterseniz lastik de kullanabilirsiniz. Modelimiz böyle arkadaşlar bugünkü. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz, hırkada kullanabilirsiniz. Yani bebek battaniyelerinde kalın iplerle harika olacak bir model. Her türlü ipe de uyum sağlar. Benim çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yaparsanız, bir yorum yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.